Evet, bugün 30 Ağustos akşam yemeği, son taze fasulyemizi yiyoruz. Artık konserve fasulyeleri geçeceğiz sonrasında. Getirdiğimiz bahçeden. Cümleten hayırlı akşamlar herkese. Evet, hayırlı akşamlar. Bugün neler oldu? Sabah 8'de kalktık. Bugün cumartesi tatil, okul yok. İşte kahvaltıya misafirimiz gelecekti. Birkaç gün öncesinden okul müdürümüzü ve eşini davet etmiştik. Ve okul müdür yardımcımızı da davet etmiştik. Okul müdür yardımcımız balığa çıkacağı için işte dün gelemeyeceğini bildirdi. İşte bugün okul müdürümüz ve eşi geldiler. Kahvaltıda işte menemen yaptık. İkramda bir akıtma yaptı. İşte evden getirdiğimiz peynir, zeytin, bahçeden topladığımız domates, salatalık. Güzel, sade, hoş bir kahvaltı oldu. Çok sevdiler menemeni, akıtmayı ve çilek reçeli. Onu da kendimiz yapmıştık, evden getirmiştik. Çilek reçeli de mesela çok sevdiler. Çok güzel sohbet ortamı oldu. Yani bir samimiyet oluştu. İnşallah bu samimiyeti devam ettiririz. Yarın da başka iki öğretmen arkadaşlar gelecek Kanadalı kahvaltıya. Yani bu şekilde sezonu açmış olduk. İnşallah Rabbim daha güzel günlere, daha güzel hayırlı işlere vesile kılar. Evet, benim adım boşuna ikram koymadılar. Ben Rusya'da hatırlıyorum. Yani yanlış bilgiyse bana düzelsin. Yani bir Ramazan'da 30 gün zaten misafir vardı. Sahurlardan da 2 tanesini ailecek yapmıştık. Yani sahura da bayağı misafir alırdık. Babam et yemez, saç kavurma yapardı yani. Et yemeyen adam 20-25 kişi saç kavurma yapardı. Evet, bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Hani Türkiye'dekilerin ve yapanların Zafer Bayramı kutlu olsun diyelim. Bizim de zaferimiz oldu yani bugün. İlk misafirimiz, dönüm noktamız oldu. Gerçekten çok güzel muhabbetler döndü. Ben biraz onun detayına girebilirim. İşte mesela müdür yardımcımız gelmedi. Ava gittiler çünkü. Mesela gelen müdürümüzün eşiyle konuşuyoruz işte. Salım'ın adı. Diyor, nedir o? İşte burada av varsa diyor, hani mesela bir anda tüm planlar, appointment'lar, her şey iptal olur diyor. Mesela hava bir anda güzel, ava gidilecek. Havanın güzel olduğu zamanlar işte ev içi aktivitelerde plan yapıldıysa hemen iptal oluyor. Aynı şekilde müdür yardımcımız da hatta akşamında demiş hani ya yarın hava kötü gibi, ben geleceğim galiba kahvaltıya demiş. Ama herhalde sabah fikrini değiştirmiş bakıldığında. Ondan sonra bizim kültür benzerliklerimizin çok fazla olduğunu öğrendik. Yani gerçekten misafir ağırlamadan, yerde yemek yemeden, işte evlatlarımıza isim koymadan, aile arası saygı, ebeveyn, yemek kültürü, hani çok fazla benzerliklerimiz var gerçekten bakıldığında olarak. Onun dışında Eskimo konusunu öğrendim. Eskimo kelime anlamı çiğ et yiyenler demek. Ve mesela şu anki gençler ya da bazı insanlar kendilerine mesela Eskimo denmesini sevmiyorlar. Çünkü buradaki insanlar Eskimo. Hani bildiğimiz net, hani aynı orijinal, böyle katıksız, kılçıksız diyelim. Eskimolar. Ama işte çiğ et yiyenler diye onlara hani biraz geçmişte dalga geçildiği için ya da işte hani biraz hani alttan ikinci sınıf olarak bakıldığı için hani bazı insanlar onu yapıyor. Biz Inuit insanıyız diyor. Bazıları da gururla biz Eskimo'yuz diyorlar. Mesela böyle bir diyalog. Ve hani zamanında devlet bundan seneler önce hani gelip isimlerini değiştirmiş. Yani hepiniz İncil'den, Bible'dan bir isim alacaksınız kendinize demiş. Hatta eşi Salomon'un hani annesi işte bir isim koyacakmış. Normal hani kendi kültürlerinden bir isim. İşte ona izin vermeyince Bible'dan koyması gerekiyor deyince Bible'ı açmış, ilk gördüğünü direkt koymuş. Yani Salomon gelmiş önüne, onu koymuş. Kendi isimleri soyadları olmuş. İşte önlerine koymuşlar. Normalde tek isim kullanıyorlarmış yani eskiden. Soyadları kendi kültürlerinin işte isimleri de
Bible'dan gelmiş. Çok güzel bir kahvaltıydı bugün, çok şükür, gerçekten bir şeyin başlangıcı oldu. Onun dışında bugün yani benim şey yaptığım çok böyle nasıl diyeyim, çok hoşuma giden, çok böyle hani hissiyatımı çok beni derinden etkileyen bir an oldu. Babam için çok normal belki ama işte sabah kalkmışız, kahvaltı hazırlıyoruz. Ben geldiğimizden beri ara ara babama soruyorum. Yani baba neredeyiz biz? Ne yapıyoruz burada? Hakikaten burada mıyız? Şaka değil mi bu? Hani gibi böyle bazı yarı gerçek, yarı şakayla karışık. Hani gerçekten burada mıyız? Çünkü hani insan şaşırıyor yani burada olduğunu. Yani kutuplardasın. Hani gerçekten Arktik dediğimiz hani çok şey bir yer yani bakıldığında burada garip hissediyorum yani hani hala yavaş yavaş alışıyorum. Neyse kahvaltı hazırlıyoruz. Babam menemeni yapıyor. Ben akıtmayı yapıyorum. Bu arada çok beğendiler Türk yemeklerini. Hani menemen vardı. İşte annemin yaptığı beyaz peynir, annemin yaptığı çilek reçeli falan. Çok hoşlarına gitti. Hepsini bitirdiler yani yediler. Neyse kahvaltı yazıyoruz. Babama yine dedim. Yani böyle bir içime his geldi. Baba biz ne yapıyoruz burada ya dedim. O da direkt şey dedi böyle domatesi kesmeye devam ederken. İşte evde kös kös oturuyorduk. Çok şükür eski günlere geri döndük dedi. Ben o eski günlerde çocuktum, bebektim. Daha doğmamıştım belki ama o eski günleri hissettim yani içimde. Nasıl bir his olduğunu, nelere hamzet olduğunu, böyle neleri böyle hayal ettirdiğini, planlattığını gördüm. İnşallah yarın bir sonraki misafirlerimizi alacağız. Bizlere dua edin. Kendinize çok iyi davranın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu arada yoğurt aldık bugün. Çok mutluyum. İlk defa yoğurt yiyeceğim burada. Cümleten hayırlı akşamlar. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar.